29 Kasım 2025 Cumartesi sabahında Salı nereden çıktı? Cumartesi sabahından herkese selamlar. Saatlerimiz 9'a gelmek üzere. Hava sıcaklığı 0 derece. Asfalt sıcaklığı 1 derece. Slovakya'dayım. Bu videoda şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bir çıt ailemden bahsedeceğim. Yani kalabalık sayılacak bir aileyiz. 6 kardeşiz. Bundan çok memnunum tabii. Yeğenler, torun da diyebiliriz artık onlara. Yeğenlerin çocukları da bizim yandan torunumuz oluyor yani. Türkiye'deyken işlerden bir türlü fırsat bulup yani aileyle görüşme şansı çok olmuyor. Tan ve eşi bizi yemeğe davet ettiler. Dicle, eşinin ismi. Bir de dünyalar tatlısı kızları Doğa var. Ya inanılmaz güzel bir şey ya. İnanılmaz. Şimdi yeğenlerim ya çok tuhaf geliyor insana. Şimdi büyük ablamın oğlu Tan. Bir de Gülenay var. O da dünyalar güzeli bir yeğenimdir. O da yeni evlendi. 1 yıl oldu galiba ya da 1 yılı geçti mi? Neyse ki onun düğününe gidebilmiştim. Şimdi büyük ablamın oğlu dedim. Tan. Onlara yemeğe gittik. O da İzmir'de büyük bir firmada lojistik departmanında çalışıyor. Ablam, eniştem, Gülenay, eşi Ömercan, benim eşim. Böyle bir kadro. Eniştem de bu arada çok kral adamdır yani. Dünyanın en kral eniştelerinden biridir diyebilirim. Bana çok iyilikleri dokundu. Asla unutmam. Allah 1000 kere razı olsun. Neyse abi. Tabii işte biraz doğayla oynadık. Sohbet, muhabbet. Rakılarımızı içtik falan. Benim için çok güzel bir akşamdı. Ben çok seviyorum ailemle zaman geçirmeyi. Bir de mesela en büyüğümüz ailenin abim. Emekli asker o da. Onun da bir oğlu var. Ata. O ailenin en zekisi. Gana'daydı galiba. Gemi makineleri mühendisi. 2 üniversite okudu gerçi o da. Sonra birini bitirmeden mühendisliğe mi geçtiydi? Neyse tam oraları hatırlayamıyorum. Gemi makineleri mühendisi. Gana'da jeneratör gemide. Onların terimleri farklı. Çarkçıbaşı mı diyorlardı? Hani böyle terfi aldı falan. Ailenin zekisi o. Onun da yani bebekliğini biliyorum. Garip gelen şu. Şimdi Doğa oynuyor. Tan'ın ve Gülenay'ın doğumlarını biliyorum. Yani hatta Tan'ın doğumunda eniştemle beraber kapının önünde bekliyorduk yani. Ya zaman çok hızlı geçiyor, tamam mı? Yani bunu bir yaştan sonra fark ediyorsunuz. Ha bu şu demek değil. Yani yaşlanıyoruz diye üzülüyor muyum? Hayır. Bence gayet güzel yaş alıyoruz. Mutluyum yani. Öyle bir görüntü. Bunu tabii yaşayanlar daha iyi anlayacak. Yani elinde büyüyen bir çocuğun, yeğeninin çocuğunun aynı durumunu görmek müthiş bir şey. Atadan sonra ata mı en büyüktü, Ayberk mi? Orayı da karıştırdım. Ayberk de küçük ablamın oğlu.
Onun eşi de Buket. Yoğun bakım hemşiresi. Onlar şu an Almanya'da yaşıyorlar. Bern'dü galiba. Düsseldorf'la Köln'e yakın. O da giderlerse gitsinler nasihatını dikkate alıp ülkeden giden arkadaşlarımızdan. Buralar ablam bana dedi koltuk ne kadar çok hopluyor diyor izlediği videoda. Abla dedim o koltuk o kadar hoplamazsa dedim bel fıtığı oluruz. Zemin bozuk çünkü. Görüntüden bazen çıkıp tavana değiyorsam tabi bunu bilenler biliyor da bilmeyenlere tuhaf geliyor niye o kadar hopluyorsun diye. Velhasıl benim açımdan biraz yoğun koşturmalı bir İzmir haftası oldu. İşte kendi serçeresimle uğraş, öbür arabaların bu arabanın aktarılması bilmem ne sıkıntıları vesaire derken ara dereye sıkıştırdık. Bir de aile ziyareti yaptık. Benim bir küçüğüm Neco var. O çok daha tecrübeli bir tır şoförü. Ben sonradan bu işe girdim. O yıllardır bu işi yapıyor. Onun da 2 tane yavrusu var. Emirhan, oğlu Canavar. Acayip başarılı şu an derslerinde falan. Sonradan açıldı Arap atı gibi. Bir de kızı var. Prensesimiz Elif. Kurban olduğum çok naif. O da çok başarılı. Çok gurur duyuyorum yani. Biz sadece aile değil sülale olarak da Atatürkçüyüz. Hiç fire yok yani. Evlatlarımızı da hep öyle yetiştirdik. Yetiştirmeye de devam ediyoruz. Benim evlatlarım zaten yani bir insanın evladının ne kadar kıymetli olduğunu söylemesi çok abes yani. Yani dünyanın en kıymetlilerinden yani. Evlat yani. Canından can. Şimdi tabi Almanya sınırına yaklaştıkça bazen arıyorum Ayberk'i. Dayıcım çık gel. Ya çık gel de işte olmuyor. O tarafa çalışsam kesinlikle giderim de. Bir de en küçüğümüzün kızı var. Duru. Kurban olurum. O da çok güzel. Ya tabii bunu çok böyle kelimelere dökmek için sahiden edebi bir dile ihtiyaç var. Bazen çok böyle hem yola dikkat edip hem kendimi ifade edemiyormuşum gibi geliyor ama çok güzeller. Yani yeğenlerimin hepsini çok seviyorum. Hele o bebeklik kokuları, Doğan'ın, Duru'nun, Doğada hala var o bebeklik kokusu. Duru artık tabi okula falan başladı. Epeydir onu da görmüyorum, onu da özledim. Ya bu iş işte böyle yani. Bu iş yalnız adam işi abi. Gerçekten. Gençlikte yapılacak. Hani böyle aile, sorumluluk bilmem ne daha hani delikanlılık kafada oturmamışken yoksa bazen duyuyorum mesela işte böyle adam evden kaçmak için yola gidiyor. Yani benim öyle bir durumum yok çok şükür. Ben ailemi seviyorum, evde olmayı seviyorum.
dönüş zamanı yaklaştı mı yani böyle bir an önce döneyim diye çabalıyorum. Bunu da hep kendi kendime böyle bu işe başlamadan önce hep kendi kendime şey diyordum yani bu işte asimile olmayacağım. Yani ne demek istiyorum? Kılığım, kıyafetim, alışkanlıklarım, tarzım hiçbir şeyimi değiştirmeyeceğim dedim. Yani işte gene küpe takıyorum. Gene saçlarım uzun. Gene kitap okuyorum. Yapmak zorunda olduğumuz bir iş. Sevmek zorundasın yaptığın işi. Yani tam karar veremiyorum. Seviyor muyum, sevmiyor muyum? Arada ya, yolda olmayı hep seviyorum zaten. Çünkü ondan hiç bahsetmedim daha önce. Önceki işim tamamen böyle Özgür Kartal kafası. Yani yollarda olmak apayrı güzel bir şey. Bunda da o duyguyu yaşıyorsun. Ama işte sürenin uzun olması, ailenden, sevdiklerinden uzak olman bazen çekilmez hale getiriyor. İşte önümüzdeki günler sağa sola bakıyorum mesela buz, kar parçacıkları falan var. Buralar bembeyaz olacak sonraki videolarda. Hayat biraz daha zorlaşacak. Bakacağız, Allah büyük. Yani neticede bu kanal benim seyir defterim. Yaşadıklarımı burada sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmak zorunda mıyım? Tabii ki hayır. Neden paylaşıyorum? İlk videoları izleyenler biliyorlar. Sadece iyi bir şeyler bırakmak. Elimden geldiği kadar zaten iyi, doğruyu, güzeli anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Dilim döndüğünce, bildiğimce yani. Buraya alternatif bir yol mu yapıyorlar lan? Var olan yolu mu kazımışlar? Bu nereye gidiyor? Bizle alakalı değil. Demek ki var olan yolu temizlediler. Durumlar, vaziyetler böyle. Cumartesiyi salı da yaptık. Kafamda planlar var bir yandan. Bu işte onu çok yapıyorsun. Yani yolda giderken sürekli plan kuruyorsun, düşünüyorsun. Ama tabii şöyle de bir gerçek var. Kul kurarmış, kader gülermiş. Biz istediğimiz kadar plan program yapalım. O da şarkı sözü. Candan Erçetin. Onu da çok severim. O da omurgalı bir sanatçımızdır. Anlayanlar anladı beni. Bu videoda da böyle ailemden bahsetmek istedim. İnce ince yeğenlerimi anlatmak istedim. Ve anlattım. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Arrivederci.